Selamlar Ali, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Dagger Heart sisteminden bahsetmiştik. Duality zarlardan bahsetmiştik. Fear ve umut tokenlarından bahsetmiştik. Armor slotlarınızdan, stress slotlarınızdan, hasar almalardan ve saldırı yapma mekanizmalarından bahsetmiştik. Bu videoda yine bilmeniz gereken diğer konulara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda kısa ve uzun dinlenmede neler yapabileceğinizden, avantaj ve dezavantaj durumlarından, karakterinizin ölümle burun buruna geldiğinde yapabileceği seçimlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Direnç yani resistant. Karakterinizin belli bir hasar türüne karşı direnci varsa o hasar türünden hasarın tamamını değil yarısını alırsınız. Bunu hesaplamak için öncelikle toplam hasarı 2'ye bölersiniz. Sonra çıkan sonucu hasar threshold'unuzla karşılaştırırsınız. Kaç HP slotu işaretleyeceğinizi ona göre belirlersiniz. Bir sonraki konumuz bağışıklık yani immunity. Karakteriniz bir hasar türüne karşı tamamen immün olursa artık o hasardan hiç hasar almazsınız. Ve dolayısıyla HP slotu işaretlemeniz gerekmez. Avantaj konusu. Eğer ki bir rolda avantajınız varsa sizin ek bir D6 zarınız vardır. Duality zarlarınızı atarsınız, bir D6 daha atarsınız ve toplam sonucu kullanırsınız. Özellikle bir dostunuza yardım etmek için bir hop harcarsanız ona avantaj verirsiniz. Aynı oyuncunun birden fazla avantajı olabilir. Böyle bir durumda 2 D6 zarını atarsınız ve yüksek olanı kendi duality zarlarınızı ekleyerek sonucu elde edersiniz. Yani ikisini birden eklemiyoruz, yüksek olanı tercih ediyoruz. Ama GM için durum farklı. Onlar D20 kullandıkları için avantajlı olduklarında 2 D20 atarlar ve yüksek olanı tercih ederler. Şimdi geldik dezavantaj konusuna. Dezavantajda D6 atıp gelen sonucu sizin duality zarlarınızda gelen toplam sonuçtan çıkarmanız gerekiyor. Örneğin zarlarınızı attınız ve 11 geldi. D6'nızı attınız, 3 geldi. 11-3'ten 8 sonucuna ulaşırsınız. GM'lerde ise yine 2D20 atılır, bu sefer düşük olan tercih edilir. Mesela 4 ve 9 geldi, 4 olanı tercih edecek. Peki aynı durumda bir dostunuz size yardım etti ve 2 avantajınız olursa ve bir dezavantajınız olursa yine avantaj ve dezavantaj birbirine götürür, tek avantajla devam edersiniz. Şimdiki konumuz durumlar yani condition'lar. Hidden yani gizlilik durumu. Bunu bir şeyin arkasına saklanmak ve görünmez olmak gibi düşünebilirsiniz. Bu durumdayken size yönelik saldırı zarlarında dezavantaj vardır. Eğer görünür olursanız veya bir saldırı yaparsanız artık hidden yani gizlenme durumunuz sona erer ve dezavantaj da ortadan kalkar. Restraint yani kısıtlanmış durum. Bu durumdayken hareket edemezsiniz ama aksiyonu alabilirsiniz. Bu durumu kaldırmak için GM'in size önerdiği bazı örnekler vardır. İşte şunu yaparsan restraint'ten kurtulabilirsin gibi. Eğer yoksa GM'e ne mantıklı geliyorsa onu uygular. Eğer ki size bir agility check yaptırabilir ya da bir finesse check yaptırabilir. Ve zarda başarılı gelirseniz durumu bitirmiş olursunuz. Vulnerable yani savunmasızlık durumu. Prone düştüyseniz yani yere kapaklandıysanız, şaşırdıysanız ya da monster'ın bir yeteneği sonrası ortaya çıkabilir. Bu durumdayken size karşı yapılan tüm atışların avantajı vardır. Bunu nasıl ortadan kalkacağı tam olarak bazen yazmasa da yine GM'iniz size roll attırarak strength check, restraint'ten kurtulmak için güç zarı ya da psikolojik olarak toparlanmanızı sağlayan instinct zarı atarak başarılı olursanız bu durumdan kurtulabilirsiniz. Şimdi geldik hiçbirinizin karakterinin yaşamasını istemeyeceğim ölüm durumuna. Karakter sayfanızdaki HP slotlarının hepsini işaretlediğinizde artık karakterinizin ölümle burun buruna geldiği duruma gelmiş oluyorsunuz. Karakterin son HP slotunu işaretlediğinde bir death move yani ölüm hareketi seçer. Bunun için 3 seçenek vardır. Ya görkemli bir son, ya her şeyi riske atmak ya da ölümden kaçınmak. İlkiyle başlayalım. Görkemli bir son. Karakter ölümü kabul eder ama destansı bir şekilde savaşır. Son bir aksiyon alır. Bu aksiyon otomatik crit sayılır. Ardından karakter ölür. GM ile sahnenin epikliği için birlikte çalışabilirsiniz. İkinci seçenek her şeyi riske atmak. Oyuncu duality zarlarını atar. Fear zarı yüksek gelirse karakter o anda ölür. Crit zarlar yani 1-1, 2-2 gibi ikisi de aynı zar gelirse karakter tüm HP'lerini ve stresini temizler ve ayağa kalkar. Eğer ki hop zarı yüksek gelirse gelen hop zarı kadar HP slotunuzu ya da stres slotunuzu temizlersiniz. Son seçeneğiniz ölümden kaçınmak. Karakteriniz bilincini kaybeder, hareket edemez ve aksiyon alamaz. Oyuncu sadece hop zarı atar.
Zar karakter seviyesine eşit ya da küçük gelirse bir scar yani iz alır. Scar yani yara dediğimiz şey bir hop slotunuzun tamamen ortadan kalkmasıdır. Bir HP kazandığınızda ya da bir short rest, long rest aldığınızda karakteriniz tekrardan uyanır. Scar demişken bu yara fiziksel bir yara da olabilir, psikolojik bir yara da olabilir. GM ile birlikte bu hikayeye kendiniz karar verebilirsiniz. Peki daha önceden de hop slotlarınızı kaybettiyseniz ve artık kaybedecek bir hop slotunuz yoksa bu tamamen karakterinizin ölümü demektir. Ya da karakteriniz artık daha fazla bu maceraya devam edemeyeceğini anlayıp emeklilik hayatına geçmiş de olabilir. Peki bu yaralar kalıcı mıdır? Evet, genellikle kalıcıdır. Ama GM ile özel bir görev, downtown etkinliği veya güçlü bir karakter ilerlemesiyle kaldırılması mümkün olabilir. Yani aslında birazcık da GM'inize kalmış oluyor. Şimdi geldik dinlenmelere, short rest. Gün içerisinde dinlenmek ve gücünüzü biraz olsun toparlamak için yaptığınız dinlenmelerdir. Evet arkadaşlar, kısa dinlenme anında yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi domain kartlarınızı değiştirmektir. Domain kartlarınız seviyenizle size gelen özel yetenek kartlarıdır. Ardından 2 tane rest move seçebilirsiniz. Seçtiğiniz bir hareketi 2 defa da yapabilirsiniz. Yaraları sarmak. Karakteriniz nasıl iyileştiğini anlatır. 1d4 artı tier kadar HP slot temizlenir. Peki tier nedir? Tier seviyelerini ekranda görebilirsiniz. Level 1'deyken 1. seviyede tier'e aitsinizdir ve 1d4 zar atıp tier 1 olduğu için artı 1 eklersiniz. 2 ila 4. level bir karakterseniz tier 2. sınıfa aitsinizdir ve 1d4 zar atıp 2 eklersiniz. Çıkan sonuç kadar HP slotunuzu temizleyebilirsiniz. Kısa dinlenme anında yapabileceğiniz diğer bir şey ise stres azaltmak. Karakteriniz hobisiyle ilgilenerek ya da meditasyon yaparak kendisini daha hafifletir ve streslerinden arınır. Bunun için yine 1d4 zar atarsınız ve tieriniz kadar toplam slotunuzu temizlersiniz. Zırh onarmak. Savaş sırasında aldığınız hasarlardan dolayı armorunuz yıpranmış olabilir. Bunları tamir etmeyi betimleyebilirsiniz. Bunun için yine 1d4 artı tieriniz kadar armor slotunu temizlersiniz. Bunu başka bir oyuncu için de yapabilirsiniz. Sanki ona yardım ediyormuş gibi anlatabilirsiniz. Ve son olarak prepare yani hazırlık. Önünüzdeki zorlu savaşa hazırlandığınızı anlatan betimlemeler yaparak bunu tek başınıza da yapabilirsiniz, bir arkadaşınızla da beraber hazırlığınızı gerçekleştirebilirsiniz ve bununla bir hop kazanabilirsiniz. Eğer beraber yaparsanız arkadaşınız da bir hop daha kazanır. Yani ikiniz de 2'şer hop kazanırsınız. Bu saydığım 4 seçenekten yalnızca 2 tanesini seçebilirsiniz ya da seçtiğinizi 2 defa yapabilirsiniz. Sakın unutmayın. Şimdi geldik long rest yani uzun dinlenmeler. Uzun dinlenme ne zaman yapılır? Gün sonunda maceranızı tamamlayıp köyünüze geri döndüğünüzde uyuyarak dinlenmek ya da kamp kurmak gibi birkaç saat boyunca kesintisiz dinlendiğiniz zamanlardır. Yine bunda da short rest'te olduğu gibi domain kartlarınızı değiştirebilirsiniz. Ve buna ek olarak 2 tane rest move seçebilirsiniz. Burada D4'lar atmıyorsunuz. Yaralarınızı temizlemek isterseniz tüm HP slotlarınızı temizleyebilirsiniz. İsterseniz arkadaşınızın da bütün HP slotlarını temizleyebilirsiniz. Stresi azaltmayı seçerseniz de tüm stres slotlarınızı temizlersiniz. Burada yine 1d4 atmanıza gerek yok. Zırh onarmayı seçerseniz sahip olduğunuz tüm armor slotlarını temizlersiniz. Yine bunu da bir arkadaşınız için yapabilirsiniz. Hazırlık aşaması da yine aynı şekilde bir hop kazanırsınız. Eğer arkadaşınızla beraber yaparsanız ikiniz de 2'şer hop kazanırsınız. Ve son olarak work on project yani bir proje üzerine çalışmak. Bir silah yapmak, büyüleri çevirmek, bir kitap okumak bu projeler arasında olabilir. GM ile konuşup bir hedef ve süre belirlenir. Mesela bir kılıç yapıyorsunuz ve bu anında olan bir şey değil. Bunun için bir süre gerekir. Dinlenme anında duality zarlarınızı atarsınız. Eğer ki crit gelirse 2 adım tamamlamış olursunuz. Eğer ki başarılı gelirse yani hop yüksek gelirse 1 adım ilerlemiş olursunuz. Eğer ki fear yüksek gelirse başarısız olursunuz yani o dinlenme anında bir ilerleme kaydetmezsiniz. Kısa ve uzun dinlenmeler sonrasında sahip olduğunuz bazı yetenekler yenilenir. Bunları sahip olduğunuz kartların üzerinde okuyarak öğrenebilirsiniz. Şu anda verebileceğim örnekler sizin karakterinize tam olarak ait olmadığı için kartlarınızı okuyun, inceleyin ve kart inceleme videolarımızı kaçırmayın. Peki kısa veya uzun dinlenmelerde GM ile kazanır. Kısa dinlenmelerde GM 1d4 zar atar ve gelen sayı kadar fear token kazanır. Uzun dinlenmelerde ise
1D4 artı oyuncu sayısı kadar Fear token'ı kazanır. Ama unutmayın, GM'in yalnızca 12 tane Fear token'ı olabilir. GM'in izinde dinlenme sırasında yapabileceği bazı şeyler vardır. Uzun vadeli düşmanların planlarını ilerletmek, countdown yani geri sayımların bazılarını ilerletmek ve yeni tehditler yaratmak gibi. Bunları yapmak için de Fear tokenlarını harcaması gerekir. Videomuzun sonuna gelirken Fear konusunun üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Önceki videomuzda da detaylıca anlatmıştık ama eğer ki oyuncularınız Fear'da yüksek zar atarsa GM olarak bir tane Fear kazanırsınız. Maksimum 12 tane Fear tokeniniz olabilir ve bunları oyuncularınıza göstermek onların taktiksel olarak bir şeyler geliştirmesinde yardımcı olabileceği için görünür bir şekilde bunları tutabilirsiniz. Peki bunları nasıl harcayacaksınız? Eğer ki oyuncularınız hep hopu yüksek gelen, umudu yüksek gelen zarlar atıyorsa Fear harcayarak oyunun içerisine girip sahneyi kendinize alabilirsiniz. Eğer ki oyuncunuzun Fear zarı yüksek geldiyse sıra otomatik olarak size geçer. Ve ilk düşmanınızı otomatik olarak harekete geçirebilirsiniz. Bir Fear token'i harcayarak ikinci bir düşmanı da oyuna dahil edebilirsiniz. Ya da aynı Fear token'ini harcayarak ortamı değiştirmek için kullanabilirsiniz. Birden yağmurların yağmasını, alevlerin parlamasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak daha kötü şeyleri de gerçekleştirebilirsiniz. Ortamda bulunan bir köprüyü dağıtabilirsiniz. Bir gemiyi akıntılara kaptırıp ilerletebilirsiniz. Ya da sadece oyuncularınıza stres vermek için bile Fear tokenlerinizi kullanabilirsiniz. Bunun için bir check zarı da isteyebilirsiniz ya da direkt olarak stres slotlarını işletebilirsiniz. Hala umut ve korku tokenlarınız yoksa aşağıdaki linkten Shopier'dan bunları satın alabilirsiniz. Ve son olarak Patreon'dan da bize destek olabilirsiniz. Her ay her üyemize bir paket gönderiyoruz ve bu paket içerisinden sürpriz bir mini, özel DM dersleri, indirim kodları bulunuyor. Bunlara ulaşmak için de aşağıdaki Patreon linkinden bize üye olabilirsiniz. Küçük bir dipnot, önceki kaçırdığınız aylara ait paketlere ulaşamıyorsunuz ne yazık ki. O yüzden sadece bulunduğunuz aydaki ödüle ulaşabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.